Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Beder. Evet değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Bugün mutfaklarınıza Afyon'da çok meşhur olan bir bükme tarifiyle konuk oluyorum. Bunun çok farklı çeşitlerini yapıyorlar. Peynirlisini yapıyorlar, yeşil mercimeklisini yapıyorlar, patateslisini yapıyorlar vesaire vesaire. Kesinlikle müthiş bir tadı var. Hamurunu ince açarsanız kıtır kıtır olur böyle. Yani yemeye doyamazsınız. O kadar. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim bir içerik. Kesinlikle yapmalısınız. Evet dostlar, birkaç püf noktaya değineceğim kısaca. Hamurunuzu ince ve daha güzel açabilmeniz için hamurunuzu kardıktan sonra dinlendirme esnasında üzerini kesinlikle naylon ile örtün. En az 30 dakika dinlendirin. Dostlar, eğer hamurunuz mayalı ise maksimum 20 dakika dinlendirin. Yok eğer mayasız ise yani 30-40 dakika dinlendirebilirsiniz. Fakat ne olursa olsun hamurunuzu dinlendirirken tekrar söylüyorum, streç filmle veyahut da naylonla kapatın. Hamurun ne kadar güzel ve ince açıldığını göreceksiniz dostlarım. Değerli takipçilerim, başlamadan evvel size bir müjde vermek istiyorum. Şöyle bir projeye başladım. Ben Afyon'da çok güzel yıllar geçirdim. Afyon'da en çok sevdiğim şey biri bükmeydi. Her il veya bazı ilçelerin çok sevilen, güzel olan bazı yemek veyahut da böyle unlu gıdalarını ya da tatlılarından birkaç tanesini yapacağım. Böyle bir oynatma sayfası açacağım. Böyle bir proje başlattım. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Mercimeği haşlayıp kenara bırakıyoruz. 1 yemek kaşığı şeker. 1 paket kabartma tozu. Ben maya kullanmak istedim fakat maya evde bitmiş olduğu için kabartma tozu kattım. Katmasam da olurdu ama dedim katayım. Ben 6 bardak un kullandım. Ve 2 su bardağı da suyu döküyorum. Güzelce karıştıralım. Ve artık ele geçme zamanı. Dostlar, mümkün olduğunca hamurumuzu kıvamında ve homojen bir şekilde karalım. Çünkü homojen şekilde karılan hamur güzel açılır. Tabii ki dinlenmede esastır. Hamuru ne kadar güzel yoğurur ve ne kadar güzel dinlendirirsek, yani kararında olursa hepsi daha güzel olur. Evet dostlar, hamur yoğurma işlemimiz bitti. Burada da aslında poşette kapatsanız çok güzel olur. Dedim ya, benim acelem vardı, o yüzden unuttum biraz da. Baharatlarımızı katalım. Burada gördüğünüz kadar baharat kattım. Siz ne kadar katarsanız artık damak zevkinize göre ayarlarsınız. 1 çay kaşığından biraz fazla tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı da karabiber kullandım. Dostlar, şimdi yağını hazırlıyoruz. 3 dolu yemek kaşığı tereyağını bir kenara koyup üzerine 1 su bardağından 1,5 parmak eksik sıvı yağını da döküp erimesi için kenarda bekliyoruz. Dostlarım, bezeleri bu şekilde yaparsanız çok daha kolay olur. Bilginiz olsun. Bu güzel bir taktiktir. Şimdi ben bezeleri böyle ayarlarken soğanımız pişecek. Pembeleşsin yeterli. Az sonra göreceksiniz.
Şimdi yağımızı dökelim üzerine. Benim vaktim çok dar olduğu için üzerini poşetle örtme imkanım olmadı. Bu şekilde üzerini örtün. Bu şekilde de en az 20 dakika dinlendirin. Eğer mayalı ise 10-15 dakikayı geçirmeyin. 20 dakikayı bulmasın. Mayasızsa zaten 30-40 dakika beklesin. Hiç sıkıntı olmaz. Daha güzel olur. Soğanımızı katalım. Burada soğana ortalama 5 yemek kaşığı yağ kullandım. Güzelce karıştırıp kenara bırakalım. Ve hamurumuzu açmak için bir miktar un katıyorum masamıza ve başlıyorum. Haydi bismillah. Daha kolay açılması için biraz yağ da dökeceğim. Bazı insanlar böyle el açması börek çöreği çok sever. Bazıları da hiç sevmez, tam tersi oklavayla merdaneyle açılmışını sever. Benim için sıkıntı yok. Güzel açılmışsa, kararında açılmışsa ben her ikisini de severim. Ve mercimeğimizi döküyoruz yeteri kadar ve bu şekilde katlıyoruz. Aslında daha ayrıntılı yapmak isterdim. Her zaman olduğu gibi yine aceleye geldi. Yani farkındaysanız hamurlarım biraz fazla büyük. Ve yine farkındaysanız tamamen olması gerektiği gibi ince açamadım. Neden? Nedenini söyleyeyim dostlar. Hamuru bekletirken, yani dinlendirirken üzerini poşetle örtmedim. Poşetle örtseydim çok daha güzel açılacaktı. Bükmenin hamuru ince olursa çok daha güzel olur. Evet dostlarım, artık sona doğru yaklaşıyorum. Biraz daha yağ. Ve evet dostlar, bitti ve tepsimize şimdi yerleştirme zamanı. Dostlar, ben yağlı kağıt kullandım. Siz tepsiyi yağlayarak kağıt da kullanmayabilirsiniz. Üzerlerine biraz yağ püskürttüm ve haşhaş kullanıyorum. Malum Afyon'un haşhaşı da meşhurdur. Ve evet, gördüğünüz şekilde. Yakın çekimde bu şekilde görünüyor. Yağı haşhaşlar daha güzel yapışsın diye kullandım. Hem üstleri biraz daha parlak olsun diye.
Henüz pişmemiş hali bile çok güzel. Evet dostlar, pişti. Şimdi bakalım nasıl? Evet, içerisi de böyle gördüğünüz gibi. Dostlarım, benden şimdilik bu kadar. Sizden ricam, her bir videonun arkasında saatlerce geçen bir emek var. Gerek video çekimleri, gerek onların editleri. Bazen 1-2 saat, bazen 8-10 saat, 12 saat ve üzeri emek var. Sizlerden ricam sadece videolarımı beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Ve varsa video içeriği olarak yorumlarda fikirlerinizi beyan etmeniz. Allah'a emanetsiniz. Afiyet, şifa olsun dostlarım.